Abi herkese günaydın. Lumbini gezisinin ikinci gününden devam ediyoruz. Sabah saat 7:30. Bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra tekrardan Budist Mekke'sine gireceğiz. Abi dün bu arada bu restoranda akşam yemeği yedik. Hesap böyle 2 kişi 4 dolar falandı. Adam böyle araya bir şeyler sıkıştırmış, 6 dolara falan çekmişti hesabı. Ben böyle son anda gördüm. Bu ne ya dedim. Bunu biz yemedik, şunu biz yemedik falan. Aa özür dilerim, başka hesapla karışmış falan, böyle salladı bir şeyler. Sonra dedim bırak daha da gelmiyoruz dedim buraya. Kavga ettim çıktım. Neyse, buralara gelirsiniz orada yemeyin, şerefsiziz. We need just like 3 hours or 4 hours. 1 hour 100 rupees. You can take a whole day your free time. Thank you. Thank you. Bisikletin günlüğü 300 rupiymiş. Saati 100 rupiymiş. 3 saat alsan 300 rupi ya da bütün gün alacak. İçeride gezmek için güzel mantık. Ama gerek yok bence. Bugünlük yürüyoruz. Bu arada şurada Asoka diye bir restoran var. Asoka'nın anlamı yıllar önce Buda'nın doğduğu dönem Hindistan ve Nepal Asoka krallığına aitmiş. Buda o dönem doğmuş. O yüzden burada içeride bir sütun çektim dün. O dil Asoka diline ait. Böyle Göktürk yazıları gibi, böyle garip küçük, çok eski. Yaklaşık 3000 yıl önceye ait bir imparatorluk. Bu arada girdik içeri. Yine aynı yol. 2.3 kilometre ortaya kadar. Fakat gitmeden tam ortada Sri Lanka Temple var. Tapınağı. Önce bir onu göreceğiz. Hadi gidelim. And Sri Lankan language is it? Looks very interesting. Yeah. Abi Sri Lanka tapınağı yolu. Şu ilk yazı herhalde Sri Lankaca. Çok ilginç. İlk defa görüyorum. Çok acayip. Nepalce, Çince. Gidelim. Sri Lanka tapınağının girişi de burası. Did you broke? Kamerasını düşürdüm. Nasıl diyeyim? Sri Lanka'ya gitmedim aslında. Çok bilgim yok. Böyle bir yapı var. İçeride de böyle çatıları falan çökmüş bir şey var. Baksana, çatılar falan değişik. Çökmüş orası. Sri Lanka çok da iyi değil ya. Şu arkada bir manastır dedikleri var. O da Nepal tarzda. Fakat şurası dediğim gibi size ülkenin tipine, şekline göre değişiyor. Tamamen Myanmar. Can you get inside? I think no. There is no monk, I think. Pink monk. Woman. Burası da uluslararası tapınak. But there is no country, no. Just temple. Nepali. Nepal International Pautani. Kapı açık bak, zorlasam girelim. Only one month. It's baby. Yeah, but only one month. This is only woman. Yeah. But it's small. So young. Yeah. Küçücük çocuğu tıkmışlar içeri, yerleri temizletiyorlar lan. Nepalli büyük. Bu arada burası bunların okulu. Bak şu temizleyen pembeli kız var ya. Kız koleji gibi bir şey. Burada okuyorlar. Yani okuyorlar dediğim dinle alakalı, Budizmle alakalı. Öğreniyorlar. Sonra monk oluyorlar. Böyle. Vipassana Center dedikleri meditasyon merkezi. Burada mesela yazmış, grupça oturup bizimle küçük meydanda oturun falan tarzı. Erkekler kadınlar ayrı. Böyle 7 günlük onların verdiği yemeği yiyorsun. Onlarla dua ediyorsun, meditasyon yapıyorsun. Böyle bir alan. Fakat şu an kapalı da, korona dolayısıyla girilmiyor. Let's go. Namaste. Onklar. Şimdi abi Kamboçya tapınağına gidiyoruz. Abi her böyle ülkenin 2 tane farklı bölümü var. Manastır, bir de tapınak bölümü. Biz kadın erkek farkı diye düşündük. Yine giriş yasak. Aynı, farklı kapısı var. Ancak burası manastır diye geçiyor. Myanmar. Var mıyız? Bak şu insanlar bağış yapmış. Gördün mü? Devlet değil yani. Belki devlet büyükleri ama
kızı, adı, büyük kızı falan. Doktor Mio Mintain, Doktor Tintin Nive falan isimleri yazıyor. Bu insanların bağışlarıyla buralara tapınak yapılmış. Bu insanlar tabi Budist çoğu. Kanada Temple var şimdi ileride. Onlar biraz reklamına yapmıştır. Veya belki de Budisttir adam. Kanadalı Budist. Şey çok oluyor. Asya'dan gidip Kanada vatandaşı olan, kültürünü devam ettiren Çinli Kanadalı, işte Koreli Kanadalı falan. Belki de onlardan biri yaptırmıştır, bilmiyorum. Böyle bu da. Şimdi Kamboç olanına gidiyoruz. Abi şu Angkor Wat'ı falan hatırlıyorsanız o tarzda bir kapı yapmışlar. Şu da mimarisi sanırım. Ama biraz yarım kalmış. Öyle girdik içine. Tapınak işi tamam. Ama böyle çevresinde manastır kısmı tam bitmemiş yani. Böyle biraz kötüdür. Bu Cambodia Temple. Burası da Kamboçya'nın. Heyon gitti fotoğraf çekmeye de. Normalde bu kadar yaklaşmak yasak. Bu arada bunlar da tam bitmemiş. İçeriden Kamboçyaca sesler geliyordu. Büyük ihtimal burada Kamboç bir abi var, o dinliyor. Siem Reap falan diyorlardı. Abi bir şeyler izliyor ama anlamadım. Sesler geliyor garip garip. Porno morno olmaz. Heyon oradan gülüşüyoruz. Burası da Hindistan'ın tapınağı. Bak biraz daha makul kalmış. Güzel ama. Turkey, Kore. Burası Kanada tapınağı. İçerisi böyle bak. Şu an yapıyorlar. Biraz modern güzel bir şey çıkar gibi ama şu anlık sıfır yani. I think this side is No, I think so. Burası da Tayland tapınağı da göremedik tam. Çok fazla ağaç var. Şu arada beyaz tapınak yapmışlar. Şu Chiang Rai'deki beyaz tapınak gibi şunu yapmışlar. In Chiang Rai. So nice. Abi ufak bir aksilik atlattık. Burası Chiang Rai'deki beyaz tapınak. Arkada da bir tane var. Buraya bildiğin Tayland tapınaklarını döşemişler. Burada da bir tane var. Bildiğin Tayland'da olan en önemli tapınakların hepsini, kopyasını buraya yapmışlar yani. Güzel olmuş. Şurası kütüphane. Kitap alıp Budizmle alakalı çalışabilirsiniz falan demişler. Onun haricinde şuradan böyle sola dönünce Bebek Buda, ondan sonra Buda'nın doğduğu Maya Devi tapınağını görüyorsunuz. Buraya gelince de böyle boylu boyunca uzanan bir gölet mi diyeyim ne diyeyim, buraya yapay bir şey var. Havuz. Şimdi buranın arka tarafından geldik. Ne yaptık? Orada bulunan bütün ülkelerin tapınaklarını gezdik. Hepsini gördük, fotoğrafını çektik. Şimdi bir de bunun öteki tarafı var. Aynı şekilde 5 kilometre böyle derinliğine içeri gir falan filan uzayacak. Onu yapacağız. Bir de buranın ilerisinde şurada kocaman beyaz bir şey var. Orada da Japonlarla alakalı bir şey var. Orayı da ziyaret edeceğiz. Burası da Bebek Buda. Hadi. Burası da Myanmar'ın Vipassana dedikleri yani meditasyon bölgesi. Böyle ülkelerin Vipassana merkezleri de var. Oralarda insanlar, mesela Myanmarlılar geliyor çoğunlukla. Meditasyon yapıyorlar bu kutsal alanda. Meditasyonun anlamı da işte kendini bul, yaşamı sorgula falan filan. Biraz kafayı çalıştır anlamında yani. Öyle otur sadece om falan, dünyadan çık git falan, öyle şeyler değil. Kendini bul falan, böyle şeyler. Devam. Abi Kore tapınağı bizim Koreli. En büyük tapınak Kore tapınağıymış. En büyük tapınaklardan biri. Bu sebeple Heyon biraz böyle gururlandı. O yüzden dedim. Heyon, you have high pride now about big Korean temple. MV Temple burada. Koreli Temple. Okay la.
This is also something monastery, Korean style. Bak bu da Kore. Here is Chinese. Gidiyoruz. Ha bak burası da Çin. Wow, Chinese, really Chinese style ya. Yeah. Amazing. Wow. Ha burası da dediğim gibi Çin. Şurada da yazıyor. Çin Budist tapınağı ve manastırı. İçeride böyle değişik adamlar var. Giriş yasak şu an. Şu an Zhang 602 yılında doğmuş. Adamlar onun heykelini koymuş ya. Böyle bir şey var mı ya? Bize sorsan kimi hatırlıyorsun? Cengiz Han'ı falan koyarız. O da Moğol zaten, bizden değil. Bak bu da başkan yaptıran falan yani. Ben Huan. Burası da Koren. Wow, Kore'nin karı büyükmüş lan. Why is really big? How why is big that much? Well, they stay in here. That's the only one interested. Burası abi. Bak abi burada Fransa'nın da tapınağı var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Çin'in yanından geçerek. Bu arada bütün arazide drone uçurmak yasak. İzinsiz diyorlar. Yasak yani. Abi burası Avusturya tapınağı. Şu altın tapınak demişler. Şöyle bir yapı yapmışlar. Gerisi Avrupa'yı modern bir bina olarak gözüküyor. Burası Vietnam. Austria. Vietnam tapınağı. Çatısı güzel olmuş da aşağısı biraz otel odası gibi olmuş. Burası Vietnam. Güzel ama. Burayı da dünya barışı yeri yapmışlar. Büyük bir tapınak. Hepsinin birleşimi gibi bir şey. Oh, they still working ya. İsmi so new. Yeah. Abi burası da Fransız tapınağı. Fakat yine inşaatta. Şu ön tarafına Eiffel Kulesi mi yapmışlar? Bir şey yapmaya çalışıyorlar, anlamadım. Bu Eiffel de Buddha statue. Really? You don't know nothing. Look at this. It's Bak made by yazıyor. stone. Yazıyor üstünde. French Buddhist Temple. Fransızların Budist tapınağı. Şurası da stupa. Nepal'in stupası diyebiliriz. Nepal style no? Yeah. Böyle. Evet abi, Fransız tapınağı. Ayakkabılarını çıkarın şurada falan diyor. Yapım aşamasında, daha renklendiriyorlar şu an. Şurada da büyük bir heykel yapıyorlar, Eiffel Kulesi. Böyle. Şurası, yakınlaşayım söyleyeyim. Böyle bir meydana, güzel bir meydana geldik. Buraları bayağı güzel yapacaklar ya. Yani hala yapılıyor. Bence buranın bir 2-3 senesi daha var ama güzel bir şey çıkacak gibi yani bura. Tam gezilecek alan olmuş yani. Burası da Guru meditasyon merkezi. Lama Guru yazmışlar. Lama Guru Agi. Burada insanlar meditasyon yapıyor. Şu meydanın işte etrafında şuna foundation demişler. Yani bağış toplanan şeylerle yapılan bir tapınak sanırım. Şurası Dünya Barışı Tapınağı. Heyon. Burası da Guru. Lama Guru meditasyon merkezi. Burası nasıl diyeyim, böyle tavaf edilecek, dua edilecek, şeytan taşlanacak bir yer değil de gelip burada meditasyon yapacağım bir yer. Hani nasıl diyeyim, Budizmin Mekke'si dedik ama anlam olarak Budizmin Mekke'si, hani önem olarak Budizmin Mekke'si. Fakat dua şekli, ibadet şekli ve diğer şekiller farklı. Bak dediğim gibi foundation yazmışlar buraya. Burada da bir şey var. They just call it foundation. Burası da stupa. Here German temple, no? Yeah. German? How did you understand? I remember. You can turn around like this, and here is Buddha teaching something until he died. Here he born, he understood something, no? And you can you turn around, you can understand how Buddha lives. Really? Burası Alman tapınağıymış ya. Ama haritada gözükmüyor, o yüzden bilgisini veremedim. Bayağı iyi yapmışlar lan Alman tapınağını. I just understood from this statue. Here famous for this. Bu arada bu bölgedeki en pahalıya gelen ve en güzel tapınaklardan biri olan da Alman tapınağıymış. Ama işte dediğim gibi bilgisi yok haritada. İnternetten heyon görmüş. Adam da dedi, doğru dedi, burası Alman. Tapınağın etrafında da şey var.
İşte Buda nasıl doğmuş, Buda nasıl ölmüş, Buda'nın yaşamı falan, küçük küçük heykeller yapmışlar. Tapınağın etrafını döndüğün zaman Buda'nın yaşamını da böyle bir izlemiş oluyorsun yani. Heykellerden anlam çıkararak. Böyle. Abi şurası 1000 Buda dedikleri. İçeride 1000 tane Buda'nın heykeli oluyor genelde. Çoğu ülkede var böyle tapınaklar. Şu Singapur tapınağı diye geçiyor. Biraz Çin'i andırıyor açıkçası. Çin-Kore karışımı bir şey. Burası da yine Çin'le Fransa'nın yaptığı ortak çalışma. Farklı bir tapınak. Her tapınağın böyle farklı farklı anlamları var. Bak burası da. Duvar mı yıkılmış, yeni mi örüyorlar anlamadım ama bir gariplik var. Devam. Abi o kadar büyük ki şöyle anlatayım. Şu an o bebek Buda'yı göremiyoruz. O kadar yürüdük yani böyle. O tapınakların hepsi falan, dünküler buradaydı, bugünküler buradaydı. Şimdi yeni bir bölmeye geçiyoruz. Buranın da sonu belli değil. Hadi gidelim bakalım nasıl bir yer bizi bekliyor. Abi o dediğim gibi merkezde yine Koreliler bir şeyler yapmış. Şu Kore tasarımı. Çardak tarzı bir şey. Şu ortaya da bir şey yapmışlar. Bu da böyle parmağını kaldırıyor ama tam anlamadım. Ona gidip bakalım. Buralar ama bak temizlemişler. Şurayı üste atmışlar. O kurumuş kalmış öyle. Leş gibi ya. Bir sivrisinek var. Anlayamazsınız. Ha bak şurada kafeler var. Burası biraz park alanı gibi. Şu kafelerde su, mu, yemek falan her şey satılıyor. Gidip bize su alalım orada. Şunu da göstereyim size. Neymiş bu? Ha, Korece yazmışlar zaten üstüne. Hepsi Korece. Ay Korean. Explain to me. Abi dediğim gibi Koreliler bir şeyler yapmış. Şuraya adım koymuşlar. Adım kırılmış lan. Adım atma yeri. Burada teyzeler oynuyor. Şurada işte anlamlarını bilmiyorum. Yani dua için falan, belki ölenler için falan Heon okuyor. Bir tane mermer kırılmış, düşmüş. Koreli monklar falan yani. Korean Air topluca gelmişler falan. Onun anısına herhalde bir şeyler. Anlatır şimdi Heon. Şurada dediğim gibi Buda'nın Korece ne yazıyor da orada. Şöyle gidelim. Yine adım atma yerleri koymuşlar. 108 tapınak visit. 108 tapınağı ziyaret etmiş. Herhalde onun şeyi, belgeseli gibi bir şey. Abi dediğim gibi aynı. Bunlar topluca böyle uçakla 108 tane tapınağı dünya üzerinde ziyaret etmişler. Onun anısına biz böyle bir şey yaptık deyip topluca da buraya anısını yapmışlar. Ama şöyle bir durum var. Yemin etmeyeyim. Ama gerçekten ben 108 tapınaktan fazla ziyaret etmişimdir. Net yani, net. Her ülkede zaten 20 tane tapınak garantim var. Zaten 25 ülke gezdim Asya'da. Hop. Hesaplayın. Etti 500. Abi o meydanın dibine de insanlar böyle küçük küçük barakalar kurmuş bir şeyler satmak için. Ama leş yani ya. İnek minek sıçmış, leş gibi kokuyor. Böyle güzel bir yeri bu kadar nasıl batırabilirler ya? Çok ilginç. Turistik bir şeyler satacağız ayağına. Batırmışlar yani. Büyük ihtimal burası inşaat yapanların kaldığı yer. Dükkan açmışlar yani onlar. Konteynerlardan. Bir şey de yok, hani 2 tane demir var. Bak, üstte bir demir var. Yanlarda 2 tane bambudan demir var. O işte dükkan. Hayvan harika. Namaste. Namaste. ल फोटो विश्वमा जाने भयो त Thank you. Thank you. Gördün mü abi? Sadece jiletle kesiyor öyle.
Düz sadece jilet böyle, hani böyle travestiler ağzına takar fırlatır ya, böyle bir efsane vardı bir ara. Onun aynısı yani, böyle kesiyor çatı. Abi videomuza devam ediyoruz. Japon tapınağına doğru. Hadi bakalım. İleride burada. Namaste. Bu arada burası bir otel. Fakat şu şey gözükecek mi bir bakalım. Örümcek ağlarından hiçbir şey gözükmüyor. Şuralarda coşmuş çimler mimler. Yani düşün, 7 aydır ne bakım ne bir şey. Hiçbir şey yok. Giriş yolu kapanmış yani otla. Abi şu an Japon tapınağı yolundayız. Burada da oteller var bak. Bu otellerde aslında kalınabiliyor. Bu Japon'un, yıkmışlar biraz. Onun altında büyük ihtimalle Japonya yazıyor. Gidiyoruz. Ha, burası Dünya Barışı Tapınağı diye geçiyor. Tam şu sol tarafta Japon tapınağı var da kapalı sanırım. Namaste. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Gözükmüyor. Şurada bir yerde. Burada World Peace Pagoda. Yapacak bir şey yok. Japon tapınağı da yalan oldu. Abi buradan yol boyunca gidince o Bebek Buda'ya kadar çıkıyor. Çok uzaktan böyle bakmıştık ya. Arkamda şu beyaz yapıyı görmüştük. Çok uzakta, böyle yaklaşık bir 10 kilometre falan orası yani. Orası burası. Neyse, gün bitti, ben de bittim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Japon tapınağına gidemedik, kapalı korona dolayısıyla. Buradan geri döneceğiz. Yine bir hostele. 1 saatlik yürüyüş yolumuz var. O da 5 kilometrede. Yani bugün toplamda 30 kilometre falan yürümüş olacağız burayla birlikte. Şu an bayılacağım aşkım. Bu da gün batımı. Sabahtan beri geziyoruz. Saat 7'de çıktık. Akşam oldu 6. 12 saattir geziyoruz. Gidene kadar da 1 saat, hop 7 bitti. Bye bye. Bye. Hadi say bye bye. Hadi bye bye. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.